Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizler için çok güzel bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Tarifim için bir tane somun ekmek kullanıyorum. Ekmeğimizi ilk önce bu şekilde kesiyorum. Tam ortadan değil arkadaşlar. Üstten kesiyorum biraz daha. Ve kestiğim parçayı bu şekilde kaldırıyorum. Ekmeğimizin içini çıkaracağım şimdi. Yani ekmeğimizin kesilmiş hali bir sandala benzeyecek diyebilirim. Bakın içini bu şekilde alıyorum. Ekmeğimizin kenar kısımlarında bir miktar ekmek içi bırakalım. Ama orta kısmını tamamen temizleyelim arkadaşlar. Kahvaltı için hepimizin evinde bulunan kahvaltılık malzemelerle yaptım arkadaşlar. Çok da lezzetli bir tarif oldu. Şimdi ekmeği bu şekilde temizledikten sonra böyle bir kase alıyorum. İçerisine 4 tane yumurtayı kırıyorum. Yumurtaları ekmeğinizin büyüklüğüne göre sayısını azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Benim kullandığım ekmeğe 4 tane yumurta yeterli geldi. Şimdi 4-5 dal maydanozun saplarını kestim. Sadece yaprak kısımlarını ince ince doğruyorum. Ve maydanozu doğradıktan sonra 4 dilim kadar kestiğim sucuğu küçük küçük küp küp doğrayacağım arkadaşlar. Bu şekilde önce üst üste koyuyorum ve küp küp doğruyorum. Bu kahvaltılığın içerisine eklemek istediğiniz ve evinizde bulunan malzemelerle daha da zenginleştirebilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar. Sucuk yerine sosis veya salam gibi ürünlerden de ekleyebilirsiniz. Kahvaltı sofralarımızın olmazsa olmazı diyebiliriz. Peynir de ekleyeceğim içerisine. Kaşar peyniri rendenin iri kısmından rendeliyorum arkadaşlar. Ve kaşar peyniri de rendeleyip hazırladıktan sonra diğer aşamaya geçiyorum. 1 su bardağı kaşar peyniri kullanacağım. Ve şimdi hazırladığım bu malzemeleri yumurtanın üzerine ekliyorum. İlk önce kaşar peyniri ekledim. Tekrar belirteyim, 1 su bardağı kaşar peyniri kullandım arkadaşlar. Sucukları ekliyorum üzerine. Ve doğramış olduğumuz maydanozları ekliyorum. Çay kaşığının ucuyla çok az da tuz ekledim. Malzemeleri birbirine güzelce karıştırıyorum. İyice yumurtalar çırpılana kadar karıştıralım. İç dolgumuz hazır. Bir kenara kaldırıyorum ve ekmeği alıyorum tekrar. Bu hazırladığım iç dolguyu ekmeğin içerisine dolduruyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Malzemeleri hazırladıktan sonra içini oyduğumuz ekmeğin içerisine dolduruyoruz. Çok lezzetli, çok kolay bir tarif. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bugün de kahvaltı için ne yapsam diyenlere veya farklı bir şey yapmak isteyenlere ideal bir tarif. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Ve içini doldurduğumuz ekmeği yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Önceden ısıttığım 170 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Sürekli pişip pişmediğine bakarak kontrol ederek pişirdim arkadaşlar. Ve bakın çok güzel bir şekilde pişti. Kahvaltılığımızın yumurtasını az pişmiş seviyorsanız fırında biraz daha az bekletebilirsiniz. Ya da çok pişmiş seviyorsanız pişirme süresini ona göre ayarlayın arkadaşlar. Ve hemen ekmeğin üzerine sıcağı ile tereyağı sürüyorum. Tereyağı hem çok lezzetlendiriyor hem de ekmeğimizi yumuşatacak arkadaşlar. Şöyle bıçakla keserek içini de sizlere göstereceğim. Çok lezzetli ve çok pratik bir kahvaltılık oldu arkadaşlar. Evinizde bulunan kahvaltılık malzemelerle yapabileceğiniz muhteşem bir lezzet. Mutlaka deneyin diyorum. Bakın içinin görüntüsü de bu şekilde. Ekmeğimizin iç dolgusunu evinizde bulunan farklı malzemelerle ve damak tadınıza göre de
değiştirebilirsiniz, zenginleştirebilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar. Soğutmadan bu şekilde dilimleyerek sıcak sıcak servis etmenizi öneririm. Ve bir tarifim daha sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yorumlar kısmından bana sormak istediğiniz soruları da iletebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.